Akıllı teknolojileri roketleyebileceğiniz içerikler paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Android telefonlara yönelik uygulamalar önerdiğim bir bölüm daha beraberiz. Bu hafta tüm platformlar arası dosya paylaşımı yapabilen, ana ekranı minimal tasarımlara çeviren, operatör üzerinden gerçekleştirdiğimiz tüm kayıtları yedekleyebilen veya tam da üşengeçlerin bayılacağı bir uygulama gibi bir sürü yeni alternatifi sizler için bir araya getirdim. Tekrar merhabalar. Umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Bölümdeki tüm seçeneklerin indirme linklerinin aşağıda açıklamalarda olduğunu da hatırlattıktan sonra başlangıcı YouTube, Instagram fark etmeksizin birçok sosyal medya platformundan videoları cep telefonunuza indirebilmemizi sağlayan Seal ile yapalım. Uygulamanın kullanımı oldukça kolay çünkü yapmanız gereken sadece indirmek istediğiniz videonun sağındaki 3 noktadan önce paylaşa basmak, çıkan menüden Seal'ı seçmek ve son olarak da indir düğmesine basmak. Yani içeriğin indirilmesini sadece 3 tıkla halledebiliyorsunuz. Buradaki tek zorluk uygulamanın telefonunuza yüklenmesi çünkü Play Store'dan indiremiyoruz. Bunun için önce Android platformuna yönelik birçok açık kaynak kodlu uygulamanın geliştirildiği F-Droid uygulamasını cep telefonumuza yüklememiz gerekiyor. Sonra da arama çubuğuna Seal yazınca çıkan seçeneği direkt telefonunuza kuruyorsunuz. Her iki uygulamada hem ücretsiz hem de içerisinde reklam barındırmıyor. Muhtemelen bazılarınız market haricinde uygulama indirmeyi istemeyebilir. Normal şartlarda benim de tercih ettiğim bir seçenek olmamakla beraber bu uygulamanın özellikle önemli bir ihtiyacımı karşılaması sebebiyle bir kereye özel bu kuralımı gevşettim. İkinci sırada telefonunuzun hem ön hem de arka kamerası üzerinden aynı anda kayıt alabilmemizi sağlayan Dual Camera Record var. Uygulama oldukça basit bir arayüze sahip olduğu için kullanması da oldukça kolay. Sol tarafta bulunan sekmeler ile kameralar arasında değişim yapabilir veya flash ışığını açıp kapatabiliyorsunuz. Sağ tarafı ise aslında oldukça uygun fiyata sahip olabileceğiniz Pro versiyonuna sahip olanlar kullanabiliyor. Biri telefonunuzdaki görselleri kullanabilmenizi, diğeri ise görüntülerinize filtreler ekleyebilmeyi sağlıyor. Kayıt yaparken ikinci kameranın ekrandaki konumunu da sürükleyerek istediğiniz yere koyabiliyorsunuz, yerleştirebiliyorsunuz. Bedava versiyonu bence oldukça yeterli ama isteyenler 6 liraya uygulamanın full sürümüne de sahip olabilirler. Şimdi araya küçücük bir reklam yerleştirmek istiyorum. Çünkü kanalda Android dünyasına yönelik uygulama alternatiflerine ek olarak gizli kodlar, telefon hileleri, pil ömrünü arttıran veya telefonunuzu hızlandıran seçenekler gibi bir sürü seçeneğe ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla eğer Android telefonlar kullanıyorsanız bence kanala mutlaka abone olmalısınız. Sırada platform, marka, model, masaüstü, mobil, tablet, telefon veya sürüm fark etmeksizin tüm cihazlar arasında rahatlıkla dosya alışverişi yapabileceğiniz Arc var. Normalde bu tip uygulamalar ya abonelik, ya IP adresi ya da kullanıcı hesabı gibi detaylar talep ederken Arc bunların hiçbirine gerek duymadığı gibi kullanımı da tamamen ücretsiz. Tek eksisi sadece henüz beta yani geliştirilme aşamasında olduğundan nadiren de olsa arada bağlanma sorunları gibi problemler yaşayabiliyorsunuz. Ama bunlar sık yaşanmıyor ve uygulama sayesinde dosya alışverişi yapabilmek için iki cihazı yan yana getirmek de yeterli. Üstelik başta da belirttiğim gibi iOS, Windows, Mac, Android, Samsung, Xiaomi gibi aklınıza gelebilecek tüm cihazlar arasında aynı pratiklikte ve aynı hızda dosya alışverişlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Sırada herhangi bir işle uğraşırken, elleriniz doluyken veya en kötüsü üşengeçler için hayat kurtaran Flex var. Uygulama TikTok, Instagram, Twitter, Google, mesajlar veya kısacası aklınıza gelebilecek bütün uygulama ekranlarının elinizi sürmeden ilerlemesini sağlıyor. Mesela mutfakta iş yaparken TikTok veya elleriniz doluyken Instagram Reels videolarının otomatik olarak ilerlemesini sağlayabiliyorsunuz. Bunun için uygulama açıldığında Select App menüsünden kullanmak istediğiniz seçenekleri işaretliyorsunuz. Aktif hale getirdiğiniz uygulamaları açtığınızda ise komutları ister sağa, isterseniz de sol kenara taşıyabilir, ekranın ilerleme hızını ayarlayabilirsiniz. Eğer dikey olarak gelen bu komutlar satırı fazla kalabalık gelirse de kullanmadığınız seçenekleri yine ayarlardan çıkarabilirsiniz. Uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Tüm özelliklerine erişmek isterseniz de artık pahalı sayılmayan bir meblağ karşılığında satın alabilirsiniz. Sıradaki alternatifimiz
telefonunuzdaki SMS, MMS veya arama kayıtlarını yedekleyebilen SMS Backup Restore. Artık her ne kadar mesajlaşma uygulaması olarak kolaylıkla yedeklenebilen WhatsApp'ı kullansak da arada bir operatör üzerinden gerçekleştirdiğimiz iletişimleri de yedeklemek isteyebiliriz. Uygulama ilk açıldığında öncelikle sizden telefonunuzdaki verilere erişebilmek için izinleri vermenizi istiyor. Sonra da Google Drive, Dropbox, OneDrive veya tek bir yerden erişilebildiği için tavsiye edilmemekle beraber telefon içerisindeki hafızaya tüm bu bilgileri yedekleyebiliyorsunuz. Böylelikle farklı marka telefonlara geçseniz bile tüm arama veya mesajlaşma geçmişinize yine sahip olabileceksiniz. Yedeklemelerin ister manuel olarak isterseniz saatlik, günlük veya haftalık periyotlarda otomatik olarak yapılmasını da sağlayabiliyorsunuz. Uygulamayı ücretsiz olarak indirip reklamlı versiyonu ile hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Reklamsız versiyonu için tek seferlik ücret ödemeniz gerekiyor. Son olarak uygulamada Türkçe dil desteği de mevcut. Son iki alternatifimiz de ana ekranı özelleştirebileceğiniz seçeneklerle alakalı olsun. Bu kategorideki ilk alternatifimiz ise Niagara Launcher. Uygulama özellikle ana ekranında gereksiz öğeleri sevmeyen, tamamen sade yani minimal tasarımları sevenler için. Aktif hale getirdiğinizde öncelikle konum, uygulama, takvim veya hava durumu gibi özelliklere erişebilmesi için gerekli izinleri vermeniz gerekiyor. Sonra da ana sayfanıza sık kullandığınız uygulamalardan maksimum 8 adede kadar ekleyebiliyorsunuz. Çünkü herhangi birinde bildirim olması durumunda mesaj hemen aşağısında da okunabiliyor. Uygulama ekranı ikiye bölerek bir tarafta sık kullandığınız uygulamalara, sağ taraftan ise alfabetik olarak dizilmiş diğer uygulamalara hızlıca erişebilmenizi sağlıyor. Uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirip sınırlı özellikleriyle hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Tüm özelliklerine erişebilmek isterseniz de cüzi sayılacak bir tutar karşılığında satın alabilirsiniz. Kapanışı ise her uygulama videosunun bence olmazsa olmazlarından, ana ekranın önemli bileşenlerinden duvar kağıdı kategorisiyle yapalım. Buradaki önerim ise Live Wallpaper Ornamental. Kilit ve ana ekranda gerçekten de sıra dışı, üstelik de 4K kalitesinde tasarımlar isteyenler için birebir olduğunu söyleyebilirim. Evet, sonuçta hareketli duvar kağıtları pili daha hızlı tüketiyor ama zaten artık yanımızda sürekli adaptör veya powerbank taşıyoruz. O zaman niye böyle keyiflerden mahrum kalalım ki? Uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirip reklamlar karşılığında her bir duvar kağıdını 24 saatliğine kullanabiliyorsunuz. Canlı duvar kağıdının süresinin dolduğunu ekrandan sarkan bir tembel hayvan bize bildiriyor. İster yine 30 saniyelik bir video karşılığında süresini 24 saatliğine uzatabilir, isterseniz de farklı bir duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz. Veya benim tavsiye edeceğim bir yöntem olarak hiç uğraşmak istemem derseniz de tek seferlik ödeme ile uygulamaya sahip olabilirsiniz. Çünkü 24 saatte bir ana ekranın değişmesi biraz sinir bozucu olabiliyor. Evet, umarım bölümde bahsetmiş olduğum alternatifler hoşunuza gitmiştir. Sizlerin de farklı önerileri varsa lütfen yorumlarda belirtin. Son olarak eğer paylaştığım uygulamalardan en az birini telefonunuza indirdiyseniz bence kanala abone olunmayı hak ediyordur, değil mi? Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım süpersonik teknolojik içeriklerde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Akıllı teknoloji. Aynı anda kalite ya da kullanıcı hesabı veya tek bir yerden erişilebildiği için tavsiye edilmekle beraber Allah Allah veya tek bir yerden erişilebildiği için tavsiye edilmemekle tamamen sade yani sonra da ana o zaman niye bu güzelliklerden bence kanal abone